Herkese merhaba. Bugün 0 numaralı hasta mantığı ve savaşlar üzerine konuşacağım. Sizce bu iki konunun nasıl bir bağlantısı vardır? Gelin cevabı hep birlikte öğrenelim. 0 numaralı hasta kavramı şu anlama geliyor. Herhangi bir hastalığa yakalanmış olan ilk insana 0 numaralı hasta denir. Eğer 0 numaralı hastayı bulabilirsek, o hastalıkla ilgili birçok bilgiye sahip olup tedavisini üretebiliriz. Hepimizin bildiği koronavirüsü ilk çıktığında, insanlar virüs ilk nerede çıkmış, ilk hasta virüsü nereden kapmış, hasta nerelerde gezmiş gibi birçok soruya cevap bulmaya çalışıyordu. Bunun sebebi 0 numaralı hasta üzerinden virüs hakkında işe yarar bilgiler elde edip ona göre tedavi oluşturmaktı. Bu durumun benzerini ilişkilerimizde de yaşarız. Arkadaşınızla bir sorun yaşarsınız, görmezden gelirsiniz. Zamanla çeşitli sorunlar yaşarsınız ve yine görmezden gelirsiniz. Bu görmezden geldikleriniz birikir ve günün birinde arkadaşınızın size yaptığı ufak bir yanlışta ona patlarsınız. İşte bu durumda sizi asıl kızdıran şey son yapılan yanlış değildir. Aslında siz görmezden geldiğiniz şeylerin sizi getirdiği son durumdan dolayı aşırı tepki verdiniz. Bu nedenle ilişkilerde de 0 numaralı hatayı bilmek çok önemlidir. Eğer biliyorsak onu karşımızdaki kişiyle konuşup çözüme bağlamamız gerekir. Eğer bunu yapmaz ve ötelersek günün birinde ilişkimizi sıkıntıya sokacak bir durum yaşanabilir. Bunun tam tersi de olabilir. Yani hayatınıza pozitif olarak etki eden 0 numaralı hastalar da olabilir. Bu da şöyle oluyor. Çevrenizde bulunan birinin size olan pozitif etkilerinden dolayı bir şey başarabilirsiniz ya da kendinizi geliştirmenize yardımcı olmuş olabilir. Ancak siz onun kıymetini bilmiyorsunuz. Yaşadığınız başarıların başlangıç noktasında o kişinin size olan yardımları ya da ufak dokunuşları var. Ancak siz bunun farkında değilsiniz. Ona daha önce hiç teşekkür etmediniz. Çünkü durumun farkında değilsiniz. Eğer etrafınızda bu tarz kişiler varsa kıymetini bilin ve onlara teşekkür etmeyi unutmayın. Şimdi 0 numaralı hastayla savaşlar arasındaki bağlantıya gelelim. Dünya tarihine baktığımızda birçok savaş yaşandı ve hala da dünyada savaşlar var. Ancak ilk taşı kimin attığını hiç düşündünüz mü? Ortada bir savaş var ve biz o savaşın nedeni olarak sadece bir önceki savaşın sonucunun bu savaşı tetiklediğini düşünüyoruz. Peki önceki olan savaşın nedeni neydi? Bir başka savaş mı? Bu düşünceyi böyle devam ettirirseniz, savaşların başlangıç noktasına yaklaştıkça, savaşların aslında ne kadar gereksiz sebeplerle başladığını anlayabilirsiniz. Hatta başlangıç noktasına yaklaştıkça, en son olan savaşla başlangıç noktası arasında hiçbir bağlantının kalmadığını görürsünüz. Çünkü savaşın 0. hastası olan o başlangıç noktasından o kadar uzaklaşılmıştır ki, artık 0. hastayı kimse bilemeyecek duruma gelmiştir. Herkesin bildiği ortak savaş nedeni bir önceki savaşla ilgili yaşanan bazı olaylardır. Bu nedenle eğer bir savaşa taraf olma durumunuz varsa, o savaşın 0 numaralı hastasını bulmaya çalışın. Muhtemelen başlangıç noktasına yaklaştığınızda içinde bulunduğunuz savaşın aslında ne kadar anlamsız ve gereksiz bir takım olaylar sonucunda geliştiğini anlarsınız. Eğer savaşın 0 numaralı hastasını bulursanız, savaşın çözümünü de elde edebilirsiniz. Bu durumu daha iyi anlamanız için size ödüllü bir kitaptaki kısa bir hikayeden bahsedeceğim. Nikolay Popov'un çizimlerini yaptığı Neden isimli kitapta anlatılan hikaye bize savaşın gerçek yüzünü çok güzel betimler. Hikaye bir fare ile kurbağa arasında geçer. Bir gün huzur dolu bir bahçede güzel bir çiçek vardı. Bir kurbağa onu kopardı. Çiçeği koparmış olan kurbağa onunla çok mutlu görünüyordu. Ama fare de bir çiçeğe sahip olmak istiyordu. Herhangi bir çiçek değil ama özel olanı kurbağa seçmişti. Fare kurbağaya çiçeği kendisine vermesini söyledi. Kurbağa çiçeği vermeyince çiçeği kurbağanın elinden kaptı. Kurbağa üzülerek kaybettiği çiçeğini düşündü. Bu olayı gören ve duyan kurbağanın arkadaşları yardıma geldi. O çiçeğin kendilerine ait olduğunu söyleyerek fareyi kovaladılar. Kurbağalar bu zaferi daha çok çiçek toplayarak kutladılar. Ancak olaylar artık farklı boyutlara ulaşmıştı. Çünkü kaçan fare de arkadaşlarına durumu anlatıp bir ordu topladı. Artık fare ve kurbağa orduları savaşıyorlardı. İki ordu birbirleriyle sürekli savaştılar. Bu savaşta dünya sarsıldı. Artık her yerde gürültü, çarpışma ve ateş vardı. Kimse teslim olmadı. Kimse pes etmedi. Çiçek de yoktu artık. Çiçekten öte
Güzelim bahçe artık kaosun egemen olduğu bir yere dönüşmüştü. Herkes savaşıyordu. Herkes öldürmek için çabalıyordu. Kimse bahçenin yeşil günlerini hatırlayamayacağı kadar uzun sürdü savaş. Bir gün yeşillikler içinde olan cennet gibi bahçeyi hatırlayan son savaşçı da öldü. Sonra kaos, bahçenin gerçeği olarak kaldı. Savaş, bahçenin kaderiydi artık. Doğan herkesin savaşmak için doğduğuna inanacağı kadar uzun zaman boyunca bahçede kaos egemen oldu. Sahi, hatırlayan var mı? Neden?